Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay tığ işi kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motifleri her türlü tığ işi, kırlent, yastık, masa örtüsü, runner gibi farklı alanlarda değerlendirebilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken Alize Cotton Gold iplik kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile motifi öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Sihirli halka yaparak başlayalım. 3 adet zincir. Halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan. 2 zincir, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan, iki zincir, boşluğa 3 trabzan, iki zincir, boşluğun içerisine 3 trabzan. Yan yana toplam 4 tane trabzan grubu oluşturmuş olduk. Bir adet zincir ve ilk zincirin tepesine yarım trabzan yaparak dördüncü köşeyi de oluşturmuş olduk. 3 adet zincir, boşluğun içerisine 2 trabzan, 3 zincir ve tüm köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Her köşe arasında da 3 adet zincir yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 adet zincir, birinci köşeyi tamamlamak için boşluğun içerisine 3 trabzan, 1 zincir, ilk zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. Sihirli halkanın ipini de birazcık sıkıştıralım. Üç adet zincir, boşluğun içerisine 2 trabzan. Sıranın başında ve sıranın sonunda daima alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz ve birinci köşeye yarım başlayacağız. 5 zincir, 3 zincir boşluğuna sık iğne, 5 zincir ve köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 5 zincir, 3 zincir boşluğuna sık iğne, 5 zincir ve köşeye alt sıradaki
işlemi tekrar edeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna yaklaştık. Tekrar 5 adet zincir yapıyorum ve son boşluğun içerisine 3 trabzan, 1 zincir, ilk zincirin tepesine yarım trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Ve 3. sıradan sonra her sırada desen kendisini tekrar edecek. Tüm köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız ve 5 zincir ile tüm boşlukların ortasına da sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Birinci köşeyi yarım başladığımız için 3 zincirden sonra 2 trabzan, 5 zincir, birinci boşluğa sık iğne, 5 zincir, ikinci boşluğa sık iğne, 5 zincir ve köşe için alt sıradaki işlemi tekrar edelim. Bu şekilde de sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna ulaştığımız zaman son boşluğun içerisine 3 trabzan, 1 zincir, ilk zincirin tepesine yarım trabzan ve şimdi son sırayı yapacağız. 3 adet zincir, boşluğa 2 trabzan, 5 zincir ile her boşluğa sık iğne yapalım. Köşeye son sırayı yaptığımız için 3 trabzandan sonra 3 zincir ile ikinci 3 adet trabzanı yapacağız. İstediğiniz motif büyüklüğü kadar yapabilirsiniz. Fakat son sıradaki köşelerde bulunan zinciri 3 adet yapmalısınız. Bu kenarda yapmış olduğumuz gibi tüm kenar boyunca 5 zincir ile tüm boşluklara sık iğne yapalım. Köşelere 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerlemeye devam edelim. Sıranın sonuna ulaştım ve son boşluğa sık iğne yaptıktan sonra 5 adet zincir, son boşluğun içerisine de 3 trabzan, 3 zincir, ilk zincirin tepesine bu kez kaydırma yaparak motifi tamamlayacağız. Bir adet zincir yaptıktan sonra ipi burada kesebilirsiniz. Ve bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebilirsiniz.
Böylelikle motifin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.